Eşref Rüya'da nihayet ihtiyar belli oldu ve sahneye çıkıyor. Usta oyuncu Uğur Yücel'in canlandıracağı ihtiyar yeni bölümden itibaren gizem perdesini kaldırıyor. Artık Eşref ve Nisan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü ihtiyar bomba sürprizlerle geliyor. Şimdi yaşanan sürpriz gelişmeleri ve bomba senaryoları paylaşacağız. Dikkatli dinleyelim. Hapiste çıkan isyan tüm taşları yerinden oynattı. Eşref Tek, Celo Ağa'nın bütün havasını bozdu ve imajını zedeledi. Artık Celo Ağa'nın bir hükmü kalmayacak. Fakat bu, Celo Ağa tamamen bitti anlamına gelmiyor. 2 bölüm sonra diziye veda edecek olan Celo Ağa'nın bileti, Eşref Tek tarafından hafızalarda iz bırakacak bir şekilde kesilecek. Müslüm'ün intikamı muazzam bir şekilde alınacak. Son olarak ihtiyara mektubu yazan adamı yangından kurtaran Eşref'le Gürdal, kendileri içeride kaldı ve baygın halde kurtarılmayı bekliyorlar. Tam bu esnada Kadir'in hücreden çıkardığı Sacit, Eşref'lere yardım edebilir. Eğer böyle olursa Kadir resmen Eşref'le Gürdal'ın hayatını kurtarmış olacak. Ayrıca Kadir... Bu arada sizlere güzel bir haberle geldim. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım YouTube e-kitabımı sonunda yayınladım. YouTube Altın Çağı Başarı Şifreleri kitabının içinde okuduğunuzda keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz tüm stratejileri, başarı şifrelerini ve 10 yıl boyunca öğrendiğim tüm sistemi tek tek anlattım. Dijital çağda yaşadığımız şu dönemde kendinize yatırım yapmak, YouTube'a başlamak isteyenler veya kanalını büyütmek isteyenler için çok güçlü bir rehber oldu. İlk satışa özel indirimli linki açıklama kısmında ve yorumlarda bulabilirsiniz. Ayrıca Kadir, Eşref'le büyük bir işbirliği yaparak Celo Ağa'yı hücreye kapattı ve kontrol altına aldı. Normalde eski Kadir, Eşref'e karşı Celo Ağa ile işbirliği yapardı. Ancak bahsettiğimiz gibi Kadir artık iyi tarafa geçiyor. Bunu son bölümde net olarak gösterdi. Bir yandan Gürdal'a bilgi verdi, bir yandan Eşref'i Celo Ağa'nın yapacakları konusunda uyardı ve diğer yandan Celo Ağa'yı hücreye kapatarak Sacit'i dışarı çıkardı. Böylece Eşref ve Gürdal'ın kurtulmasında Kadir'in çok büyük bir etkisi olmuş olacak. Elbette Eşref, Kadir'in tüm yaptıklarından haberdar olacak ve aralarındaki tüm buzlar eriyecek. Diğer yandan senaryosu tıkanmaya başlayan ve sezon finalinde veda etmesini beklediğimiz Çiğdem ise Nisan'ın ihtiyarın kızı olduğunu öğrendi ve Kadir'i çıkarmak için bu kozu kullanmak isteyecek. Fakat artık bunların bir önemi kalmadı. Hatta Kadir'le Eşref'i çok daha kenetlenmiş şekilde görmemiz bekleniyor. Çünkü nihayet büyük fırtınalar kopmaya başlayacak. Çünkü ihtiyar sahneye çıkıyor. Nisan'ın balıkçı ile yaptığı anlaşma tüm işlerin gidişatını tamamen değiştirecek. Eşref'i kurtarmak için gözünü karartan Nisan, ihtiyarı kendi üzerine çekerek büyük yüzleşmeye hazırlanıyor. Böylece hem Eşref'leri içeriden çıkartmış olacak hem de ihtiyarı yıllardır gizlendiği o karanlık gölgeden çıkarmış olacak. Uğur Yücel'in canlandıracağı ihtiyar birçok sürprize gelecek. Bu karakter için Musa Uzunlar'dan bahsetmiştik. Tüm veriler onunla uyumluydu fakat yapılan son anlaşma Uğur Yücel'le oldu. Eşref'in kabusu olmaya gelen ihtiyar tüm dengeleri alt üst etmeye geliyor. Hem Nisan'ın hayatında çok büyük değişiklikler yaşanacak hem de Eşref bu zamana kadar yaşayacağı en büyük hesaplaşmayı yaşayacak. İhtiyarın ortaya çıkışı yeraltı dünyasındaki tüm taşları yerinden oynatacak. Kısacası Eşref'le Nisan için çok büyük sınavlar başlıyor. Çünkü ihtiyar şimdiye kadar dizide gördüğümüz tüm kötü karakterlerin hepsinden daha üstün ve hepsinin ağababası olarak karşımıza çıkacak. Eşref elbette bu yolda yetimlerin ve Hıdır'ın yanı sıra Kadir'in de desteğini alacak. Çünkü Kadir de ihtiyardan annesinin intikamını almak istiyor. Ve bu yolda Eşref'le işbirliği içerisinde olacak. Yeni bölümün sonlarında ihtiyar konusundaki düğümler çözülecek ve Eşref, Gürdal, Kadir'in içeriden çıkması beklenecek. Sonrasında büyük hesaplaşmalar ve dev yüzleşmeler dışarıda devam edecek. Eşref ve Nisan sürekli yeni bir hayatın ve sıfırdan başlamanın hayalini kuruyorlar. Fakat bu gerçekleşmeyecek. Önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi senaristimiz bu dizi için birçok kez mutsuz son sinyali verdi. Ki zaten 1. bölümde bile Eşref'in ölümünü izledik. Aksi bir durum olmazsa dizi mutsuz sonla bitecek. Bunların yanı sıra fenomen dizi Eşref Rüya 10 Haziran'daki 47. bölümüyle sezon finali yapacak. 27 Mayıs çarşamba günü Kurban Bayramı sebebiyle yeni bölüm yayınlanmayacak. Sezon finaline 3 bölüm kala bombalar peş peşe patlayacak. Yeni sezonda diziye yeni oyuncular ve yeni düşmanlar dahil olacak. Ayrıca dizinin senaryosunda da köklü bir değişiklik yapılması planlanıyor. Kısacası yeni sezon izleyicileri şaşırtacak ve beklenmedik yeni senaryolar göreceğiz. Son olarak dizinin son reyting sonuçlarına bakacak olursak bir önceki bölüme göre reytinglerde artış yaşandı. 2 haftadır reytinglerde yükselme var ancak bu reytingler Eşref Rüya için haksız seviyede. Çünkü son bölümlerde senaryolarda ciddi bir toparlanma oldu ve hareketlilik arttı. Fakat bölümler öncesi Rüya Sırrı gibi bazı senaryolar izleyici kaybına sebep olmuştu ve giden izleyici kitlesinin büyük bir kısmı geri dönmedi. Umarız bu dizi hak ettiği çok daha yüksek reytinglere yeniden kavuşur. Peki siz son senaryolarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara yazın.
Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak ve videoları kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.